Koç, eee, ünlü astrolog, namı değer İpek Canbulat. Birlikteyiz kendisiyle. İpek hoş geldin canım. Merhaba Bilal abicim, hoş bulduk. Bugün bayramın son günü. Artık bir bayram da bitti ama neyse yaz tatili başlıyor. Hani bu böyle yarın ya da pazartesi günü işe gidecekler için böyle üzüntü vermesin. İşte bayram tatili bitti, biz ne yapacağız şimdi? Çünkü böyle bir zor bir gündür yani. Hele ki pazar günleri daha bir zordur. Pazartesi çünkü böyle bir iş başıdır. İnsanlar böyle gitmek istemezler, ayakları ters ters gider. O yüzden bugün bayramın son güne pazartesi işbaşı yapacaksınız ama merak etmeyin. Koca güzel bir yaz sizi bekliyor. Nasılsınız bu arada? İyi misiniz Bilal abi? Gene uykusuz gördüm. Çalıştın galiba bugün. Ya yok erken kalktım sabahleyin. Uykumu aldım sayılır ya. 23'te yattım, 11'de yattım, 5'te kalktım. Ne kadar yapıyor? 5-6 saat yeter ya. 6 saat normal. Gönül ister Nerede ki o 10 zaman? saat, 12 saat uyuyabilelim ama ne mümkün. Uyanıyoruz işte. Uyandıktan sonra da hepimiz için. Sen de öylesin. Yani Ben 6'da uyanıyorum her sabah. Evet, ya akşam da saat en geç 10.30'da uyuyorum. evet ne güzel işte uyku almak çok önemli. Ve konuşacağımız konular da çok önemli ve ilginç konular, birbirinden değerli konular, ilginç konular konuşacağız. Dostlar, peşin peşin Andorra, hola Andorra, deste Sıla'cığım merhaba. Andorra. Peşin peşin beğen yaparsanız ve abone olarak bizi takip ederseniz mutlu olurum. Dün Orkun Işıtmak'ı Teşekkür ederim seyrettim. size. Orkun Işıtmak'ı seyrettim. YouTube'da Türkiye rekoru onda 12,5 milyon abonesi var ve yani her videosu en az 2 milyon 3 milyon izleniyor. Orkun Işıtmak da tıpkı bizim gibi abone olarak izleyin lütfen diyor ve ekliyor arkasından. İzleyenlerin %60'ı abone olmayanlar. Aynı sorun bizde de var arkadaşlar. Abone olmanız çok değerli. O yüzden sizleri abone olmaya davet ediyorum. Peki bugün Afra Saraçoğlu'yla ilgili enteresan gelişme var. Onu konuşacağız. Sana soracağım sorular var. Mert Ramazan Demir'le ilgili de konuşacağımız bir ayrıntı var. Bu arada bana Onur Akay'ı soruyorsunuz. Onur Akay niye canlı yayına gelmiyor diye. Bugün Onur Akay'la konuştuk. Pazartesi günü saat 15'te kendisiyle ekstra bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Onur Akay'la pazartesi günü normalde Arzu Hanım'la yayın yapacağız. Arzu'yla öyle konuşmuştuk. Pazar ve pazartesi yayın yapacağız ama Arzu'yla 18'de saat 15'te pazartesi Onur Akay'la yayınımız var. Bunu da söyledikten sonra dostlar Kazım Koyuncu'nun sinema filmi yapılacak. Ben buna çok sevindim. Kazım Koyuncu Trabzonlu, sevdiğimiz bir ses, bir şarkıcı. Kazım Koyuncu 33 yaşında amansız hastalıktan kaybetmiştik kendisini 4 yıl önce. Daha 33 yaşındaydı ve herkes çok üzülmüştü. Sadece Karadenizler değil, bütün Türkiye'ye yasa bürünmüştü. Harbiye'deki bir konserine gitmiştim onun. Tıklım tıklımdı ve şarkılarını hep birazdan söylemiştik. Allah rahmet eylesin ve Kazım isimli bir sinema filmiyle beyaz perdeye gelecek. Sen dinler miydin Kazım Koyuncu'yu? Yani yok, hayır, dinlemezdim ben. Dinlemezdim. Ama şarkılarını biliyorum. Çünkü onun şarkılarını da yani sadece kendisi kullanmıyor. Sanıyorum telif hakkını verdiği bir şarkıları vardı. Bir iki kaç defa dinlediğim oldu ama kendisini dinlemedim. Bilmiyorum. Biliyorsun, insanları kaybettikten sonra biz değerini anlarız. Bak, kendimi de öz eleştiri yaptım. Evet, insanları Eleştirdim yani. kaybettikten sonra değerini anlarız diyor. Cem Yiğit Uzunoğlu oynayacak Kazım Koyuncuoğlu hayatını sinemada o canlandıracak ve özel bir makyaj tekniğiyle benzetilecek. Cast diğer oyuncular, başrol oyuncuları çalışılıyor henüz daha tespit edilmedi ama çekilecek. Bu yaz çekilecek bu sinema filmi Kazım Koyuncuoğlu'nun. Allah rahmet eylesin bir kere daha. Peki Evet. arkadaşlar, onun ötesinde bayram bitti bugün son. Bugün bitiyor bayram da. Sen demin dedin yani pazartesi işbaşı yapacağız filan. Ve bir yandan da yaz geldi. Tatil havasına da bürüneceğiz.
insanlar tatili nereye yapalım, nereye gidelim, imkanı olanlar filan bunu düşünüyorlar tabii. Senin bir planın var mı bu yaz için? Merak ettim. Bilal abi, tatil kadar güzel bir şey yok. İnsanın beynini ve fiziğini, vücudunu dinlendirmesi kadar güzel bir şey yok. Tabii ki hep hayaller kuruyorum ama ben hep böyle yazın kış olan yerlere gitmeyi tercih ederim. Aa, Kışın da yaz olan yerlere. Mesela aa, burada Şubat ayıyken evet bir uzak doğuya gitmeyi severim. Mesela hep Şubat aylarında Tayland'dayımdır muhakkak. Bu sene öyle olmadı. Ama normalde hep uzak doğuyu tercih ederim, sıcak yeri. Ama şimdi şu an sıcakken soğuk yer neresi var diye düşünürsem hiç düşünmedim. Şu an öyle de bir plan proje yapmadım. İnanır mısın, bu bayram bile oturdum, hiçbir yere gitmedim. Bayramdan bir hafta önce gittim 2 günlük Kıbrıs'a. Ondan sonra da geldim ama bir yere gitmedim, planda yapmadım. Keşke yapabilsem. Yoğun çalışıyorum ben de, biliyorsun. O yüzden dolayı yani hem sizinle birlikte yaptığımız yayınlardan hem de kendi işimle alakalı yapmış olduğum çalışmalardan bayağı bir yoruluyorum. Kolay değil. Gün içinde akşam saat 10.30'a kadar çalışıyorum ben. 10.30'da yatıyorum dinç olayım diye. Ama bugün bir karar aldım kendi kendime. Bilal abiye dedim bütün enerjimi vermem lazım bu programa. Kaan dedim. Yani dedim sabah dedim 6'da uyanıyorum. Akşam 6'da yayın var. Arada 12 saat dilim var. Bu 12 saatte ben yok yemek yap, yok ev temizliği, yok koştur bilmem ne. Bilal abiye verimli olamam. Bundan sonra 1'de yatıyorum gece, saat 10'da uyanıyorum dedim. çok güzel. Çok teşekkür Çalışarak geldim ederim. zaten. Gerçekten çok çalıştım bugün. Zaten sabah çok erken kalktım. Kalkar kalkmaz bir haberle e, uyandım. Siz de zaten konuyu anlatacaksınız. Evet, beni de uyardın. Senden birkaç saat önce Tuğçe yardımcım beni uyardı o haberle ilgili olarak. Fakat sadece paylaşılan bir video vardı ve başka bir videoydu. Bugün yoğun şekilde sosyal medyada gezen video değildi. Ozan Güven'le ilgili konudan bahsediyoruz arkadaşlar. Oyuncu Ozan Güven'le ilgili. Pek bir şey anlaşılmıyordu. Yani o kadınlar niye tepki gösteriyor falan tahmin ediyoruz ama bir somut bir şey de yazılmamıştı. Bir neden de yazılmamıştı. O yüzden Tuğçe'ye dedim ki Tuğçe acele etmeyelim, biraz bekleyelim, olay tam ortaya çıksın. Mehmet Aslantuğ'un orada ne işi var mesela filan. Yani Mehmet Aslantuğ'u ben çok çok iyi tanırım. Kendisiyle sayısız röportaj yaptım, hayatını konuştuk programımda Hoş geldin. filan. Ondan sonra konu aydınlanınca öğlene doğru dedim tamam şimdi video çekebilirim ve bir video çekip paylaştım Instagram hesabımda ve sen de beni arayarak zaten uyardın. Konuyu sen de anlattın bana, aydınlattın beni. Onu konuşacağız biraz sonra ama şimdi Estağfurullah, estağfurullah. Ben çok estağfurullah. erken uyandığım için Evet, haberleri ilk görüyorum yani oradan. İlk olan haberlere bakıyorum. O yüzden ben sizin de uyanacağınızı düşündüm. O yüzden erken aradım ama iyi yaptın. Bilal abi, sadece bir site değil. Yani Instagram yıkılıyordu. Hala Baştan aşağıya bu haber. Başka hiçbir haber görmedim ben. Bu kadar evet. etkileyen bir şey. Bugün yoğun bir gün aslında. Dünyada futbolda Şampiyonlar Ligi finali var. Saat 19'da Türkiye saatiyle başlayacak. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında bütün dünya yaklaşık 2,5-3 milyar insan canlı yayın izlemesi bekleniyor maçı. E, Kanye West, dünya starı Kanye West İstanbul'umuzda ve biraz sonra hatta şu anda Before konserler başladı. Atatürk Stadyumunda İstanbul'da saat 21.30-22 gibi sahneye çıkması bekleniyor. 22'de ve 120 bin kişi stada dolacak, onu izleyecek. Dünyanın pek çok yerinden İstanbul'a akım var. Mesela nerelerden bak, Kazakistan'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Rusya'dan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, İngiltere'den, Fransa'dan, Polonya'dan, Almanya'dan rezervasyonlardan bu bilgiler geliyor. Yabancı turistler, onun hayranları, yoğun bir şekilde fanları İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da yaklaşık 300 milyon dolar bu konser dolayısıyla gelenler yabancılardan turizm geliri bekleniyor. Bu akşam büyük bir konser etkinlik İstanbul'da gerçekleşecek. Biliyorsun dünya starı 18 kere Grammy ödülü kazanmış adam. 100 milyonlar satıyor albümleri, 100 milyonlara ulaşmış
albüm satış sayısı. Caner de diyor ki Arsenal'i destekliyorum diyor. Ben de Caner. Caner Şampiyonlar Ligi öyle söylüyor. finalinde Burada ben Caner. de. Caner merhaba canım. Caner moderatörümüz. Ben de Arsenal'ı destekliyorum. Oğlum Hidayet diyor ki baba hayal kırıklığına uğrayabilirsin. O Parisçi. Parisçi o. Bakalım iyi bir maç olacak. Peki diğer moderatörümüz bir moderatörümüz daha var mı? Işık Manu ters, vardı. Manu nerede? ışık ters olduğu için Servin işi sağlamda. Onlar yok galiba şu anda. Peki. Kanye Caner West yeter. Kanye West evet ünlü bir rap sanatçısı, şarkıcısı. Ne diyorsun dünya starı olarak İstanbul'a gelip konser vermesi konusunda? Onu da okudum evet. Hatta yüksek bir rakam gördüm böyle yazmış Instagram'da. Hem de önemli bir magazin sayfası açıklamıştı. Ben bizim ülkemiz açısından iyi olacak diye düşünüyorum. Yani biraz turizmi parasal anlamda, ekonomi anlamında canlandıracak iç turizmi. Yani Evet, para bırakacak yani bu durum. evet. Öyle okudum çünkü. Evet, 120 bin kişi stada dolacak. Atatürk Stadyumu 40-45 bin kişi alır en fazla ama stadın içine doluyorlar biliyorsun o futbol sahasında ayakta seyrediyor Evet. insanlar. Erdem Karahan getiren organizatör büyük bir başarı. Bravo böyle bir starı ikna etmek. Karaköy'de lüks bir otelde konaklıyor. Otelin önünde görüyoruz videolar paylaşılıyor 2 gündür. Rus turistler çoğunlukta olmak üzere yüzlerce hayranı otelin önünde çığlık çığlığa otele girip çıkarken Kanye West'te tezahürat yapıyorlar. Peki arkadaşlar şimdi Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili ilginç ayrıntılar var. Konuşacağız arkadaşlar. Hadi Ozan Güven konusundan bahsedelim. Ozan Güven bundan 6 yıl evvel sevdiği kadına, ilişkisi olduğu kadına Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle onunla mahkemelik olmuştu. Karşılıklı davalaşmışlardı ve 5 sene civarında süren yargılama sonucunda kasten yaralama suçundan mahkum oldu. 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir üst mahkemeye itiraz etti. Üst mahkemede genel mahkemenin kararını onadı. Ve kadını kasten yaralama suçundan hapis cezası aldı Ozan Güven. Ve işlerini kaybetti. Reklam filmlerinde oynuyordu. O projeler iptal oldu. İşte dizi bağlantıları iptal oldu. Arkadaşları yanından uzaklaştı. Cem Yılmaz'ın dahi bir süre onunla görüşmedi, uzaklaştı. Sosyal medyada çok konuşuldu. Ve Ozan Güven bu işler kesinleştikten sonra, yargı kararı kesinleştikten sonra basın toplantısı yaptı ve kendisinin suçsuz olduğunu ima eden sözler kullandı ve Deniz Bulutsuz'dan açık açık özür dilemiyorum ben, ondan özür dilemiyorum dedi. Katıldığı YouTube programlarında da sürekli olarak suçsuzmuş gibi bir imaj çizmeye çalıştı. İşte buraya şimdi başlamadan evvel okuyordum yorumları. Armağan Çağlayan'ın programında mesela kendisini aklayan mahkeme kararına rağmen Ozan Güven'in kendisinin haklı olduğunu öne çıkaran beyanlarından dolayı insanlar, toplumun önemli bir kısmı rahatsızlığını yorumlarda belli ediyorlar. Ve dün gece bunun yansıması, bu konuştuklarımızın da bir yerde bir yansıması gibi o olay. Dün gece gittiği Kadıköy'de Mehmet Aslantuğ olayın dışında tutuyorum. Mehmet Aslantuğ bu konuyla hiç ilgisi yok. Mehmet Aslantuğ sadece onun arkadaşı olarak yanında bir yere giderken ona eşlik etmiş. Anlatabiliyor muyum? Mehmet Aslantuğ'a falan yapılan bir protesto yok orada. Mehmet Aslantuğ da onunla beraber o mekanda. Kadınlar, mekandaki bazı kadınlar biz seni burada istemiyoruz, git buradan. Kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle, bundan dolayı mahkum olduğu gerekçesiyle Ozan Güven'e ve onu oradan gönderene kadar kadınlar başına gidip yanına gidip yanında da kendisini uyardılar. Tezahürat da yaptılar. Failler dışarı, yani failler dışarı demek yani bir olaya karışmışsın, bir olayın müsebbibisin sen, dışarı çık anlamında.
Bir süre direndi, 1 saat kadar çıkmadı. Sonra mekân sahibi filan geldi, rica etti, çıktı dışarıya. Ne düşünüyorsun burada? Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi, dünyadaki şu anda en önemli suçlardan ikincisidir bu. Birincisi çocuk istismarı, ikincisi de kadına şiddettir. Ne düşündüğümü, zaten bütün kadınlar da benimle hemfikirdirler. Demek ki bu konu unutulmamış, çok ciddi bir konuymuş bu, ve ciddi de bir konu zaten. Ama sonuç itibarıyla bu, davadan dolayı, yattığını ve 45 gün daha yatacağını biliyordum. Hatta bir temyiz olayında, ben, bu hanımefendiden özür dilemiyorum dedi, o kadından. Yani, hırpaladığı kadından, hanımefendiden özür dilemediğini ama diğer şahıslardan özür dilediğini söylemişti. Bu da benim kafamda bir muamma, bir soru işareti yarattı. Çünkü ne olursa olsun, o arbede yaşanmış, bir takım suçlu olduğunuz kanıtlanmış ki siz zaten bu cezayı almışsınız. Yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bir suç işlemişsiniz, ağır bir suç ve bu suçtan dolayı yatmışsınız. Fakat şunu söylemek istiyorum. Kadınlar, kadınların düşmanı olduğu gibi her zaman söyleriz ama kadın dayanışması diye bir şey vardır. Dün akşam barda, tabii ki Mehmet Aslantu'yu ayrı tutuyorum. Hazada beyefendileri çok da seviyorum. Fakat Ozan Güven'in bu yaptığı olayı kimsenin unutmadığını ve buradan dışarı çık demekle tepki göstermelerinin sebebine kadınlara şiddet uygulandığını, aslında burada vurgulaya vurgulaya suçlu olduğunu bir daha kendisine hatırlatmak istediler. Yani şimdi bazı mecralarda, bazı Instagram'da olsun, X'te olsun okuyorum. Bazıları tabii ki Ozan Güven'e hak veriyor. O işte konu bitti, uzatılmasın, yıllar önce zaten cezasını çekti diyorlar. Ama mesela benim kendi kanaatimce ve benim fikrimi soracak olursanız da hiçbir zaman böyle bir konu bitmez. Bakın, aldatılmak çok önemli bir konudur. Bu bitmez. Mesela ne bileyim, kadına şiddet bitmez. Çocuk istismarı bitmez. Bunlar çok ağır suçtur. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dolayı hep konuşulur. Çünkü bitmez bunlar. Ve dolayısıyla o kadınların bir arada olması ve kadınlar bir grup toplamışlar adeta. Yani bu adamı biz... Ve Ozan Güven'deki rahatı gördünüz mü? En son müessesenin sahibi geliyor. Diyor ki lütfen gider misiniz? Bakın, böyle böyle bir durum var ve onun üzerine çok böyle cool bir şekilde kalkıyor gidiyor. Rahatlığa bakar mısınız? Ama ben olsaydım bir erkek olarak orada, bayanlar, kadınlar, beni protesto edeceğinize hepinizden özür diliyorum. Siz olayı bilmiyordunuz, bir açıklama yap, bir kendini ifade et. Ne o var ne bir şey var, hiçbir şey yok. Bence kadınlar iyi yaptı. Evet, orada bir kalkıp da, yani çünkü kendisinin hitabet gücü de çok fazla. Aynı zamanda çok başarılı bir tiyatro sanatçısı. O sahneye çıkıyor, orada 500 kişiye oyun oynuyor. Hitabet sanatçı, konservatuvar mezunu, konuşmasını çok iyi bilen bir insan. Çık orada kadınlara, onlara bir konuşma yap orada ve konuyu toparla, kendini ifade et. Söylediğin gibi çok doğru Onu söylüyorsun. söylüyorum işte. Eğer Çok doğru ifade söylüyorsun. etseydi zaten Çok olay doğru buraya kadar söylüyorsun. gelmezdi ama Ozan Güven'in Gelmezdi. haritasını inceledim. Astrolojik Gelmezdi. olarak da baktım. Bir boğa burcudur. Boğa burcu asla özürü bilmez. Ama Özürü olur mu öyle bilmez. şey? Ya olur mu Ama öyle öyle şey? Bilal abicim, ben Ama kendimden de biliyorum. Bak, hatalı olduğum yerde bir erdemliktir. Özür dilemek kadar medenice bir şey yoktur. Bir de cesaret işidir. Hayatım boyunca özür dileyemem. Davranışımla belki ama belli yani ederim ama sen öyle bir boğa burcu kadın özür değilsin dilemez. ya. Bir Sen dakika, değilsin, öyle bu bir şey çok ağır bir değilsin suç. ya. Bunda dilemeliydi. Bak, aynı fikirdeyim sizle. Bunda dilemeliydi. Bunu Ya sen dilemediği için zaten böyle oldu. Müessesenin sahibi niye geldi? Niye bir evet. açıklama yapma gereği duymadı Ozan Güven? Niçin demedi ki ben partnerimle bir sıkıntı yaşadım, siz orada ortamda değildiniz. Ya ifade et kendini. Ben de arbededeydim. Ben de şiddet gördüm. Onun karşılığında bunu yaptım. Bir ifade et, bir anlat, bir açıkla. Ozan Güven'in her zamanki rahatlığı, kendini ifade edememesi, böyle bir cool hareketlerle en son ta ki barın sahibi miydi, işletmecisi miydi, neydi geldi, artık onun vesilesiyle çıktı. Oradan Evet. öyle çıktı. Belki de Mehmet Aslantuğ söyledi. Çıktı, onu da bilmiyorum. Evet. Yani senin söylediğin şu söze de aynen katılıyorum. Böyle olaylar unutulmaz. Diyorlar ki işte cezasını verdi mahkeme. Daha ne üzerine gidiyorsunuz? Unutun gitsin. 6 sene olmuş. Hayır, asla. Unutmaz. Kadınlar hele unutmaz. Çünkü Ozan Güven diyor ki hala bir fiske dahi vurmadım diyor yaptığı basın toplantısında. Ya sen fiske dahi vurmadım diyorsun. Mahkemeye de itiraz etmişsin, mahkeme kararına da. Üst mahkeme ne demiş?
Sen üst mahkeme, deliller, bilirkişi senin hatalı olduğunu, kadına kasten yaralama suçunu işlediğini, yani vurduğunu tespit etmese sana bu cezayı verir mi? Vermez. Adalet Bakanlığı'nın mahkemesi. Vermez. Savcı da Yani vermez. bu insanların gücüne giden, kadınların gücüne giden de bu, biliyor musun? Yani hem şiddeti Tabii. uygulayıp Tabii. mahkeme kararıyla sabit olmuş, hem de suçunu hala inkar ediyor. Çıkıyor kanal kanal dolaşıyor YouTube'da. Yazılanları söylüyorum ben, yorumları söylüyorum. Kanal kanal dolaşıyor ve kendisinin suçsuz olduğunu ve hala kadına suç yüklüyor. Mağdur olan kadına suç yüklüyor. Bu da diğer kadınların ağrına gidiyor, gücüne gidiyor. Gittiği her yerde böyle yazıyorlar. Gittiği her yerde bu tepkiyi, kendisini eğer görme imkanımız olursa, onunla beraber o mekanlarda olma imkanımız olursa gösteririz diyor kadınlar. Biliyor musun? Evet. Yani Biliyorum. diyorlar ki bir yerde toplum içine çıkmasın demek istiyorlar. Bunlar da tabii ağır sözler. Bunlara da çok fazla katılmıyorum ama ya çık özür dile be kardeşim. Erdemliktir ya. Ben bir hata Evet, yaptığım yani zaman, özür dile. ben Yahut bir da hata sebebini yaptığım açıkla, zaman, ifade et. ben Aslan burcuyum. Bir hata yaptığım zaman ya kardeşim pardon diyorum ya. Pardon diyorum ya. Haksızım diyorum yani. Bunda bir şey yok ki. Bir şey yok bunda ya. Erdemliktir. Bir de Bilal abi bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi eskiden Ozan Güven denildiğinde benim aklıma çok iyi bir, gerçekten işinin erbabı, üstadı, kaliteli, donanımlı, kültürlü bir adam gelirdi. Fakat bu yapmış olduğu davranışla itibarını ve kariyerini zedeledi. Bakın çok önemli. Çok iyi Bazı bir ne dedim oyuncu. unutulmayan durumlar var. Çok İtibarını ve başarılı. kariyerini zedeledi. Şimdi Ozan Güven'i nasıl tanıyorum ben? Neyle tanıyoruz? Unutulmamış demek ki. Kadına şiddetle. Çok önemli. Bakın çok iyi bir profesyonel bir oyuncu. Çok Hiç başarılı. sanatına diyecek hiçbir sözüm yok. Hiçbir şey yok. Ama kadına bir el kaldırıldığı zaman ben de bir kadın olarak, kusura bakmayın, bu olayı müdafaa edecek değilim. Ben de o kadınların orada olsaydım o barda belki çok daha kötü şeyler de yapabilirdim. Yapma ya. Yapma. Yapabilirdim. Kadına Yapma, şiddet ne yapma, demek Bilal abi? Böyle sen hatalı Ne demek olursun. kadına şiddet? Ama sen el kaldırırsan sen hatalı olursun. Yapma. Ne yapayım? Yapma. Bütün kadınların hakkını korumak için yapardım bunu, emin ol. Yani Kadına Ozan insan Güven, mı? Kadın kutsal bir varlıktır. Annelerimizden bilin. ben Ozan Güven'in işinde gücünde olmasını en az onun kadar istiyorum. Çünkü hakikaten tırnağıyla İnşallah. kazıya kundura satarak filan oyunculuğa geçmiş filan, böyle hayatta çok uğraşmış, didinmiş bir insan. İşinde gücünde olmasını çok istiyorum ama bu kendi elinde, onun elinde, başka hiç kimsenin elinde değil. Toplumla barışacak, kadınlarla barışacak. Bunu nasıl yapacak bilmiyorum, kendi elinde. Özür dileyerek yapacak Bilal abi. Evet, çıkacak. evet. Tamam mı? Çıkacak bir magazine yahut da çıkacak bir röportaja, yapacak bir söyleşi ya da röportaj. Bir sürü insanlar var. Yani bunu YouTube'da da yapabilir. Hiç problem değil. Çıkacak, diyecek ki ben Türk toplumundaki bütün, çünkü bizim toplumda oldu bu, dünyada değil. Aslında dünyada yasak bir şey bu. Ve ayıp ve kınanan bir şey. Ama Türk toplumundan ve Türk kadınlarından, özellikle annelerden özür dileyecek. Anlatabiliyor muyum? Kadına şiddet, hayır ya, bütün bunu her yerde söylüyorlar. Yazık, bazı kadınlar var ekonomik özgürlüğü olan, kendini ifade edebiliyor, anlatıyor. Tamam, o zaman evliyse boşanabiliyor. Kadına şiddet ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kadınları güçsüz görüyorsunuz da yani kuvvetinizle mi kadınları mat etmeye çalışıyorsunuz? Olmaz Niye öyle. konuşarak yapmıyorsunuz bunu? Niçin kendinizi güzel dille ifade etmiyorsunuz? Çünkü zayıf görüyorsunuz kadınları, o yüzden. Ama öyle değil maalesef. Bütün kanunlar, hukuklar, her şeyler kadınlardan yana. O yüzden buradan da ben bütün erkeklere duyuruyorum. Varsa böyle bir agresif bir yapınız, hiç böyle bir ilişkilerinizde bir sıkıntınız yahut da böyle bir argan bir şey yaşıyorsanız, kendinizi lütfen birazcık yani yapın. Geri planda bırakın ve engellemeye çalışın. Ya da gidin tedavinizi olun kardeşim. Gidin bir duvara vurun bir şey. Kadın narin bir çiçektir ya. Kutsal bir varlıktır. Evet, Afra Saraçoğlu'na sosyetik damat adayı. Afra Saraçoğlu'na sosyetik damat adayı. Bu konuyu konuşacağız ama sana söz vermeden evvel, ya da şimdi sana söz vermeyeyim çünkü senin çok çarpıcı cümlelerin olacağını biliyorum. Onu biraz ileriye saklayalım Afra Saraçoğlu ile Tamam, ilgili ama peki. ben bir
tweet gördüm, onu okumak istiyorum burada. Afra Saraçoğlu'na hitaben. Onunla ilgili yazılmış. Afra Saraçoğlu'na sosyetik damat adayı da benim başlığım. Bugünkü bu videonun kapağının başlığı. Yalı çapkını ile Türkiye sınırlarını aşıp adını 40'tan fazla ülkeye duyuran. Hayır efendim, 150'den fazla oldu o satıldığı, yalı çapkının satıldığı ülke sayısı. Ülkeye duyuran Selanik ve Girit kökenli Balıkesir Edremit doğumlu Onur Akay'a komşu. Onu da ben söylüyorum. Onur Akay da Balıkesir Edremit Akçay'da. Edremit doğumlu Afra Saraçoğlu jenerasyonun en durdurulamaz küresel markalarından birine dönüştü. Henüz 18 yaşında adım attığı sinemadan altın kelebek zirvesine uzanan bu serüven onun sadece bir oyuncu değil, arkasına milyonları alan devasa bir popülerlik ikonu olduğunun en net kanıtı. Bunların hepsi doğru. Galatasaray Üniversitesi'nden İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kadar ülkenin en prestijli kurumlarından aldığı yılın en iyi kadın oyuncusu ödülleriyle rüştünü defalarca ispatlayan genç yetenek aynı zamanda dünya devlerinin Türkiye ve Orta Doğu yüzü olarak küresel modanın da merkezinde yer alıyor. Ya aferin sana, ne güzel yazmışsın. Kim? Texas Ronnie hesabı yer alıyor. Kendisinin tamamen kendi emeğiyle inşa ettiği bu muazzam başarı ve kariyer yolculuğunu büyük bir keyifle takip etmeye devam edeceğiz. Hadi dayanamadım. Şunu yorumu da yapayım. Sana vereyim sözü. Bu konuyla ilgili sen de yorum yap lütfen. Tamamen kendi çizdi yolunu ve arkasında kimse yok. Hiçbir erkek yok arkasında. Genellikle eskiden Yeşilçam'dan biliriz ve gazino sahnelerinden biliriz. Starların arkasında hep güçlü bir erkek olurdu. İşte Türkan Şoray'ın arkasında Rüçhan Atlı, multimilyarder. Ne bileyim ben, gazinocular kralı Behiye Aksoy'un arkasında. Muazzez Bacı'nın arkasında. Hasan Heybetli, Muazzez Bacı'nın arkasında filan. Şimdi günümüzde de genç yetenekler bakıyoruz, özellikle kadınlar, arkalarında kimse yok. Afra Saraçoğlu'nun da arkasında kimse yok. Ya zor değil mi bunu inşa etmek, kurmak? Ve bunu nasıl başardı sence? Nasıl başarıyor bunu? Allah vergisi yetenek ve çalışma azmiyle mi? Nasıl oluyor bu sence? Enerjiyle oluyor. Yani bir insan eğer kendinde öyle bir enerji görüyorsa zaten kendine yükler. Enerjiyle oluyor. Bu tabii ki istemekle oluyor. Bir şeyi başarmak için zaten istemek lazım. Bir şeyi başarmak için istemek lazım. Şimdi kadınların arkasında güçlü erkekler var da kadınlar o erkeklerin sayesinde güçlü olmuyorlar ki. Aslında kadın güçlü. Erkek güçlü kadını tercih ediyor. Yani bir Hasan Heybetli, Muazzez Bacı'yı rahmetliyi niye kabul etti? Güçlü, sesi güçlü, kendi güçlüydü. Hani güzelliğinde pek bir iddiam yoktu ama geçmişinde bilmiyorum bu arada. Yaşça benden büyüktür çünkü Muazzez Hanım. Tanıyor musunuz siz? Tanıyorum. Yani geçmişinde bazı başka maceraları oldu tabii. Hasan Heybetli ilk erkeği değil ama. Evet, Hasan yani Heybetli arkasında hep güçlü erkekleri var. Niye? Çünkü güçlü erkek de güçlü kadın arıyor. Evet, doğru söylüyorsun. Günümüzde ise bu profiller tamamen değişti. Kendilerinin enerjisiyle yola çıkıyorlar. Bir de toplum da istemiyor artık kadınların arkasında böyle bir erkek olsun, onunla beraber erkek devamlı destek olsun filan. Sosyal medyada paramparça ederler o erkeği ya. Hani bu hami gibi arkasında bir mafya gibi. Doğru. Değil mi? Doğru. Toplum Ederler, doğru. Günümüzde kaldırmaz toplum onu, istemez. Değil mi? Starın arkasında böyle bir para babası, ağa baba böyle, hele şişman göbekli falan böyle. He? Silahlı adamlar etrafında. Bebekli şişman ben hiç görmedim. Yani hiç duymadım. Ama tabii var mı bilmiyorum. Hiç geçmişten de hiç aklıma gelen biri yok öyle. Günümüzde Ya yok. star niçin? Koca star hayatına koca göbekli adamı niye alsın Bilal abi yani? Yeşilçam filmlerinde görürdük be. Yeşilçam filmlerinde. Ya ama filmlerde gördüğün şey onlar. Yani. Filmlerde gördüğün şeyler. Peki Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini konuşacağız. İspanya yıkıldı. İspanyollar ne dedi? Ve İpek Astro Afra Saraçoğlu'nun giydiği transparan elbise için ne diyor? İpek Astro
İpek Canbulat, İpek Fikrimi mi Gül'ü soruyorsun? Hemen Şimdi değil, söyleyeyim. şimdi değil. Ama bunu şimdi söylesem. Ve Mert Ramazan Demir'in dikkatini mi çekmeye çalışıyor Afra Saraçoğlu kıyafetleriyle, giyimiyle, seyahatleriyle, yanındakiyle. Bunları konuşacağız ve sosyetik damat adayının tüm bilinmeyenlerini, Yosmaoğlu'nun tüm bilinmeyenlerini, annesi ne iş yapıyor, dayısı ne iş yapıyor'a kadar hepsini konuşacağız biraz sonra ve avukat Çağla karakteri Afra Saraçoğlu'na imaj mı kaybettirdi? Onu da şimdi biraz sonra konuşacağız ama ondan önce Acun Ilıcalı'nın yaptığını duydun mu yahu? Hangisi? Takımı şampiyon oldu ya, 2. ligde İngiltere'de Premier Lig'e çıktı. Hull City. Bundan bir ay kadar önce takımı bu şeye kaldığı zaman, finallere kaldığı zaman önünde 3 tane maç var. Siz demiş hak edin. Bir üst lige çıkmayı başarın ki bu bir rüya zaten. Çok zordu. Çok zordu. Bunu başarın. Buradan kalkacağız hep beraber Las Vegas'a gidiyoruz demişti. Onlara Las Vegas'a gitme, aileleriyle Las Vegas'a gitme primi sözü vermişti. Ve bunu gerçekleştirdi. Şu anda Las Vegas'talar futbolcular, bütün ekip aileleriyle birlikte. Ne güzel bir jest değil mi Acun Ilıcalı'nın yaptığı? Ay inanılmaz bir olay. İnanır mısın? Her haberi öğrenirim sabahın köründe. İnan bunu kaçırmışım. O ekibin içinde olmak isterdim şu anda, biliyor musun? Ne güzel olur ya. Ne güzel olur. Gerçekten o ekibin içinde olmak isterdim. Ne güzel bir jest yapmış. Yani her patron yapmaz bunu. Asla. İnan yapmaz. Belki o jesti bulunduğu yerde yapabilirdi ama Las Vegas ne alaka? Ne kadar enteresan. Adam helal olsun. Hayatı boyunca insanlara hediye vermeyi, insanların yüzünü güldürmeye gayret eden bir adam. Hele ki ekibi olunca. Biliyorsun o Hull Evet, çok da bonkörmüş bu arada. Çok canım, bak sen o zaman şunu da kaçırdın. Her yaz Acun çok bonkör. Her yaz o Hull bir şehir biliyorsun, Hull City, onun futbol takımı. O Hull City İngiltere'nin kuzeyinde, oradan bir taraftar grubunu 50 kişi filan aileleriyle birlikte uçağa dolduruyor, 200-250 kişi oluyor. Antalya'ya tatile getiriyor. Hepsine tatil yaptırıyor Antalya'da. Futbol takımını da getiriyor Antalya'da, onlara da orada tatil yaptırıyor. Her sene bunu yapıyor Acun Ilıcalı. Ne büyük jest değil mi? Ne büyük jest. Çok büyük bir jest. Evet. Yani bir patronun, diyorum ya, yani hem maliyeti yüksek ama Acun'a zaten bunlar koymaz. Yani hem kanalı var hem çok büyük geliri var. Acun için bunlar önemli değil ama ben duydum. Başka yerlerden de duydum. Son derece bonkörmüş ve standart bir hayatı varmış. Hiç lüksü markayı sevmezmiş. Sadece flip flop terliğiyle, o parmak arası terlikle koca bir yazı geçirirmiş. Bak, tek bir parmak arasıyla 3 ayı geçirirmiş. Senin okul arkadaşın aynı zamanda. Aynı dönemde mi okudunuz? Evet, Tabii Anadolu Sesi'nden okul arkadaşım, doğru. Aynı dönemde mi okudunuz? Aynı dönemde okuduk Acun. Bir yaş büyük benden. 69'lu galiba o. Tam bilmiyorum. Anadolu Kadıköy Maarif Koleji'nde. Bahariye'de. Evet, Moda'da aynı okuldaydık. Bahariye'de, orada okudunuz, evet. Bahariye'de. Hatta yanımızda da şey vardı. Saint Joseph vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Hala, doğru mu? Hala yanımızda Saint Joseph vardı. Kadıköy Anadolu'da okuduğum dönemde ben abi statüsündeydi. Benden sanıyorum bir yaş büyük. Senden bir yaş. Tanıyorum. Tanımaz olur muyum? Pilli bebek derdi bana. Çok yıllar geçti. Yani 55 yaşındayım. Bahsettiğim durum bundan 36 sene önce. Ya. Hayatına kimler geldi geçti. Evet, aferin Acun Ilıcalı'ya. Las Vegas dünyanın en güzel ortamlarından biridir arkadaşlar. Las Vegas'ta kaldırımlar yürür. Havalimanında nasıl yürür altınızda yol. Onun üzerinde durursunuz, götürür sizi. Las Vegas'ta bazı kaldırımlar o şekilde sizi gideceğiniz yere götürür. Bir otelden diğerine
kaldırım üzerinde yürüyen Aynı kaldırım. zamanda çok güzel şovları vardır. Of. Bütün otellerin önünde böyle atletik kızlar vardır. Jimnastik kızları. Çok güzel danslar yaparlar. İnanmazsınız gece saat 12'den sabah 4'e kadar o şovlar devam eder. Tabii Las tabii. Vegas'ı ya zaten Las Vegas yapan şovları, insanları işte tabii ki kasinolar da var ama çok böyle fingirik bir yere götürmüş onları. Çok canlı kanlı bir yere. Kimin Çok. aklına gelir? Ne kadar ilginç. Las Vegas'ta otellerin çoğunda banyoya girip klozete oturduğunuz zaman başınızda küçük minik bir kumar makinesi vardır. Sizi orada da rahat bırakmazlar. Klozette otururken de kolu çekersiniz. Havuzda yüzerken Her yerde var o. havuzun ortasında biliyorsun küçük minik barlar var havuzun ortasında. Barlar Biliyorum. kenarda Gittim kumar Bilal makinesi abicim gittim. Çok güzel, şahane bir yer. yüzerken. Tabii biliyorum gittiğini. Evet. Gittim ama ben oraya niye gittim biliyor musun? İnanmazsın. Yani kasino var diye gitmedim gerçekten. Çok methettiler. Los Angeles'taydım. Outletleri var dediler. Çok methettiler. Çok uygun. Onun için gittim ama ne outleti? Sadece bir tane outlet gördüm. O da Las Vegas'ın şehrin dışında gördüm. Ama içeri girdiğimde şaşırdım. Ay o insanların enerjileri New York'la yahut da Chicago'yla çok başka, çok farklı bir yerde. Enerjisi farklıydı. Herkes güler yüzlüydü. Herkesin ne bileyim yanında sevgilisi bilmem. De inanmazsın. Askılı bluzlar, şortlarla kasinolara giriyorlar. Kasinolardan çıkıyorlar. Kimse kimseye karışmıyor. Kasinoların kuralları var. Burada yok. Herkes özgürdü. Çok free'ydi herkes burada. Tabii, çok güzel bir ortam. Parmak arası terlikle şortla gir. Kimse kimseye karışmıyor. Karışmıyorlar. Evet. Gibi, evet. Dediğin gibi. Ve çok da uygun oteller. İnanamazsın. Bravo. Şu an Kıbrıs'taki otellerin yarı fiyatı. Tabii. Yemekler de öyle. Kocaman et 40 tabağı. dolara otel var 5 yıldızlı geceli. Yemekler de öyle. Kocaman et tabağı bir fiyorsun $8, $9. Yani. Peki. Şimdi arkadaşlar. Hande Erçel. Ay ne olmuş Hande Erçel'e? Sen Hande'yi çok destekleyen birisisin. Hande Erçel'i desteklemiyorum Bilal abi. Çok özeniyorum. Onu o kadar çok beğeniyorum ki. İnanmazsın. Yani zevkine hayranım. Bir de çok böyle fiziğine çok düşkün. Spor yapar, yürüyüş yapar. O yani sürekli o kolları bacakları çalıştırır. Ne bileyim işte kalorili yiyeceklerden uzak. Yani kendine çok değer veren. Bence Hande Erçel çok farklı ve çok değişik bir kız. Bir de kendine son derece güveni olan bir kız. Ondan beğeniyorum. Markalara olan tutkusu, bir de kendine giydiğini de yakıştırıyor. Yani o da başka bir özellik. Ve yıllardır birlikte çalıştığı menajerini mesela o kadar kendine güveniyor ki bir çırpıda attı. İptal etti. İşbirliğini iptal etti. O modacı, moda danışmanı olan kişi, onunla beraber çalışan o İnan isimli, İnan'dı değil mi o arkadaşın adı? Yurt dışında Yves Saint Laurent Türkiye'den Hande Erçel'i değil Serenay Sarıkaya'yı işbirliği için seçtiği gerekçesiyle vay bunu menajerle İnan Kırdemir birlikte tezgahladınız bana ha? Siz yaptınız diye yıllardır birlikte çalıştı, 10 yıldır birlikte çalıştığı menajerin işine son verdi ve İnan Kırdemir'in işine son verdi. Bu kadar da kendine güvenen, hakikaten söylediğin gibi başkası olsa çekinir ya, yapayalnız kalacağım ben diye. Şu anda Cannes Film Festivali ile ilgili festival bitti, bir hafta oldu. Evet. Değerlendirmeler yapılıyor Fransız basınında. En çok etkileşim alan, kana gelen dünyanın çeşitli ülkelerinden ünlüler arasında Hande Erçel de ilk 20'ye girmiş. Türkiye'den bir tek Hande Erçel en çok etkileşim alanlar listesine girmeyi başarmış. Yani Cannes'da çekilen fotoğraflar, Cannes'la ilgili yapılan retweetler, paylaşımlar Hande Erçel'in de dünyadaki diğer ünlülerle yaklaşık eşit sayıdaymış. İlk 20'ye girmeyi başarmış. Bu da onun uluslararası çok tanınan, sevilen bir isim olduğunun ispatı diyor Fransız medyası. Güzel bir şey, değil mi? Tabii ki güzel. Çok özel bir kız o. Yani ne bileyim Bilal abi bazı yetenekler var unutulmaz. Bu da bence hiç unutulmayan biri olacak, göreceksin. Bir Afra gibi olacak yani. Değerli birisi. Yani benim nazar itibarında çok değer verdiğim, çok da beğendiğim bir kız.
Yani sen hep bunu böyle Bazıları söylersin yazmış. zaten. Bak şimdi alttan yazıyorlar şimdi. Elimde Evet. olmadan Afram'dan nefret ettim ve bıraktım. İkisinde bu ilişkin katili Mert'tir. Mert, Niye Mert, Mert ya? Mert ne yaptı? Mert ne yaptı ya? Mert öyle bir Mert ne çocuk değil. yaptı? Mert öyle bir çocuk değil ya. Şimdi o konuyu konuşacağız biraz sonra. Beni şaşırtan bir haberden bahsetmek istiyorum. Sen ne diyeceksin? Melis İşiten'le Uras Kaygılaroğlu evliydi bir zaman. Çocukları da var. Tamam Şimdi 10 biliyorum yaşına, evet. 10 yaşına geldi. Çocukları da var, kızları var. Yani 10 yıl olmuş boşanalı bunlar. Karı koca değiller. Uras Kaygılaroğlu da biraz çapkın bir çocuk. Ne kadar da güzel oynuyor değil mi Yeraltı dizisinde? Çok. Evet. Yani o mafya babası rolü ne güzel oynuyor. Ne kadar böyle insanlar sevdiler onu. Melis İşiten de çok şirin bir kız. YouTube'da program yapıyor. Biraz belden aşağı sorular soruyor filan ama Ay Bilal abi çok alemsin. evet, Ee, şirin bir kadın. Kızlarıyla beraber tatile çıktılar. Bu bayram öncesi birlikte kızlar ya karı koca ilişkileri bitmiş ama beraber birlikte sanki bir aile gibi böyle güle oynaya arabayla Ege'ye, Akdeniz'e sürdüler. Yani bunu yapabilmek çok zor değil mi boşandıktan yıl Yani sonra? bence yanlış bir şey değil. He? Çünkü eski Ne? bir aile. Bence yanlış bir şey değil. Eğer Değil. ikisinin de ama bak ikisinin de hayatında birisi yoksa yanlış bir şey değil. Ama ikisinin hayatında birileri varsa yanlış bir şey. O zaman biri birine saygısızlık yapıyor demektir. Ama ailece çocuk istemiş olabilir. Çocuk anne babayı bir arada istemiş olabilir. Bir psikolog olarak söylüyorum. Yani çocuk gerçekten anne babanın ortamında olmak ister. Çünkü mesela benim kızım da bana hep onu sorardı. Okulda anneciğim herkesin annesi babası geliyor. Niye sen gelmiyorsun yahut babanla birlikte niye gelmiyorsun derdi. Şimdi düşünüyorum da tabii ki kendimi de bazen eleştiriyorum. Aslında gitmem gerekiyormuş. Ya da o ortamda babasıyla birlikte bulunmam gerektiğine inandım. Bu bir yanlış. Aslında kendi egolarımız için içimizde yaşadığımız onlarla olan savaşımızın hala devam ettiğini gösteriyor. Çok yanlış aslında bu. Ben kendimi sonradan yadırgadım ve hemen düzelttim. Hmm. Senin Tabii. ayrıldığın eşinden bir Evet, çocuğunuz. evet, evet. Eski eşimle Anladım. kızımın bir araya gelmesine destek oluyorum. Ben de bazen iştirak ediyorum. Çünkü çocuk görmek istiyor anne Tabii, babayı yan tabii. yana. Niye bilsin? Sonra kanlı bıçaklı değilim kimseyle. Olamam da zaten. Ben yapı itibarıyla da böyle bir insanım. Sen öyle bir insan Hiç değil. gereksiz. Bence onlar da aynı şey yaptılar. Ama bakın eğer ilişkileri varsa tatile gidemez. O yanlış bir şey. Neden biliyor musunuz? Bakın birinin ilişkisine o zaman saygısızlık ettiğini gösterir bu. Tatile gitmek demek hayatındaki insanla paylaşacağın bir şeyi sen eski eşinle paylaşıyorsun. Orada çocuğun da olabilir ama işte o zaman pek bizim Türk ananelerine göre pek etik sayılmıyor. Ama şimdi Peki, yeni moda bu. peki senin bu söylediğinden, bu koyduğun kuraldan şunu mu anlıyoruz? Uras Kaygılaroğlu'nun şu anda hayatında kimsesi yok. Melis İşiten'in hayatında şu anda kimse yok. Erkek kadın anlamında. Onu mu anlayalım? Şu Yani an görülen tablo bu olmalı, böyle olmalı. Ama sizin bildiğiniz bir şey varsa bilemem. Var mı ilişkileri? Bilmiyorum. Ama varsa ayıp. ya zaten ünlüler bunu hiçbir zaman belli etmiyorlar biliyorsun. Yakalanırlarsa söylüyorlar ya da çok aşık olurlarsa o zaman yanına alıp çıkıyor karşına. Belli bir alışma sürecini kendisi de yaşadıktan sonra çıkıyor. Bir galada filan birlikte katılıyorlar. Anlıyorsun. Bir konsere birlikte gidiyorlar. Ünlüler genellikle bu konularda ketumlardır biliyorsun ama senin söylediğine katılıyorum tabii ki. İzleyiciler de mutlaka katılıyorlar. Bir hayatında birisi varsa eski boşandığın insanla böyle uzun bir tatile, bir hafta bir tatile Olmaz. çıkman etik olmaz. Olmaz. Ama bunların ayrılığının kaliteli bir ayrılık olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Yani saygı bitmemiş. Yok Arkadaşlar hayır. Saygı zaten yani Bilal abi saygı bitmese evlilik bitmez zaten. Saygı mutlaka ki bitmiş ki evlilik bitmiş. Ama Aa, şu durumda o evliyken saygı bitmiş. Ama şu durumda arkadaşken saygı devam ediyor. Ne kadar güzel değil mi? Evliyken biten saygı dostluğa çevrildiğinde tekrar kazanılabiliyor. Ondan bahsediyorum. ya benim kafam Yani çok saygı yok karıştı ya. olmuyor. Ya benim kafam çok karıştı.
Diyorlar Neden? ki eski sevgiliden arkadaş olmaz derler. Hep öyle derler. Sana sorsaydım bu konuda Olmaz sorsaydım olur sen de mu? derdin, evet olmaz derdin. Sen de olmaz derdin. Eski sevgiliden arkadaş olmuyor da karı kocadan nasıl, eski karı kocadan nasıl arkadaş oluyor? Nasıl saygı tekrar kuruluyor? Ben şimdi bunu hakikaten anlayamadım ben burada. Yani Orada işte ben de zaten ikilemdeyim. Seninle hemfikirim. ben de Evlilikte benimle saygı bitmese o evlilik bitmezdi. Ama bitmez. boşandıktan sonra arkadaş oldular, dost oldular. Saygı mı var? Hayır değil. Bence hayır. Bence konuma göre davranış. Evliykenki konumun farklıydı. Şu anda o konumdan çıktın. Dostluk ve arkadaşlık konumuna geçtiğin için o saygıyı dostluk ve arkadaşlık babında yapıyorsun. Durum bu. Ya ikisi de birbirini tekrar özlemişse falan, böyle bir sıcaklık olursa. Yok Bilal abi, hiç öyle bir şey görmedim ben. Eski rehavet olmaz yani. Hiç öyle bir şey görmedim ben. Yani biten biter. Ya Tekrardan şeytan başlamak. doldurursa, derler yani tabancayla kurcalama, şeytan doldurur. Ya böyle bir his basarsa, ikisini de tekrar enerji basar. Ya kendi Hiç hayatımızı ben duymadım öyle bir şey. duymadın mı? Biten bir aşktan sonra ölen bir aşk nasıl canlanıyor? Ölüden canlılık beklenilir mi? Ya oluyor. Öldüyse bitmiştir o. Biten bir ilişki tekrar başlamaz. Bir kadının hele içinde ve yüreğinde bittiyse tekrar aşık olması yahut tekrar ona bir şeyler hissetmesi de bu da bence normal değil. Yani olmaz çünkü. Kadınlar duygusal yaratıklar. Boşandıktan, ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelip de olmayan bir aşkın enerjisini nasıl var edecek? Sanmıyorum, olmaz. Ben hiç görmedim. Çevremde de Peki, duymadım. ben bir de şuna şaşkınım. Uras Kaygılaroğlu son 3 aydır kendisini daha da böyle zirveye taşıdı. Bu başarılı canlandırmasıyla, karakteri çok başarılı canlandırmasıyla Now TV'deki dizide ve bütün medya, sosyal medya, herkes onun haberlerini öne çıkardı. Ondan bahsediyor, yazıyor, çiziyor. Kadınlar böyle erkeği hiçbir zaman rahat bırakmazlar, yalnız bırakmazlar. Çevresinde bu kadar çok kadın olduğunu tahmin ediyorum. Nasıl hala yalnız kalabiliyor? Demek ki çok üzülmüş, bıkmış, yorulmuş. Bir şey var o Uras Kaygılaroğlu'nda. Yoksa sevgilisiyle giderdi bu tatile, yalnız olmasaydı diye düşünüyorum. 7 gün bayram tatili, 9 gün bayram tatili, hayatta en sevdiğin varlıkla paylaşman gereken ve paylaşmak istemez misin? Onunla gitmek istemez misin? Demek ki gerçekten yalnız. Bunu da altını çizmek istedim. Yalnız. Hayatında birisi olsaydı zaten yapmazdı böyle bir şeyi. Ne kadın yapar ne erkek yapar. Yapmazdı değil mi? Bir saniye, Canan Hanım bir şey yazmış. İpek Hanım, siz de bir bayansınız. Lütfen susturur musunuz yapılan hakaretleri? Ben moderatör değilim. Kim hakaret etti bilmiyorum. Bu arada bana özelden mesaj atıyorsunuz. Şarkılar göndermeyin. Çünkü az önce yayın yaparken geldi. Bu aşkın katili sensin. Yani Mert'e göndermişsiniz ama bana buradan göndermeyin. Mert'in Instagram'ı var, ona gönderin. Caner burada mı? Moderatör arkadaşlar burada mı? Lütfen bu hanımefendinin dediği yorumlara müdahale edin arkadaşlar. Canan Hanım'ın söylediğine müdahale eder misiniz rica etsem? Afra'ya hakaret ediyorlarmış. Ayıp, Afra'ya kimse hakaret edemez. Evet, kıyafetini eleştiriyorlar. Çok eleştiri var, alttan çok ayıp. okuyorum. Şimdi o konuya geçeceğiz zaten. Arkadaşlar beğen yaparsanız mutlu oluruz ve bizi abone olarak izlerseniz seviniriz. Abone sayımızda ne yazık ki bir artışta bir kırılma var son zamanlarda. Abone olarak bizi izlerseniz bizi de motive etmiş olursunuz. Sizlerin desteğiyle hesabımız büyüyecek, daha da büyümesi için bize destek olmanız gerekir. Lütfen rica ediyorum bizimle birlikte olun diye bunu da vurgulamak istedim ve katıl butonuna basarak da katkıda bulunma imkanınız olursa yine de daha çok mutlu oluruz. Süreyya Diker burada mı? Özel abonem Süreyya Hanım burada mı acaba? Kendisine teşekkür ederim. YouTube videosunun altına çok güzel yorumlarla katkıda bulunuyor özel abonem Süreyya Hanım. Caner'cim orada mısın? Nelide Manzano burada mı? Nelide Manzano Arjantin'den özel abonem Nelide Manzano. Marta Gomez özel abonem Marta Gomez
burada mı? Eleştiri yasak mı diyorlar. Eleştiri yasak değil ama kırıcı olmayın lütfen. İnsanları rahatsız etmeyin. Bize uyarı geldi ve baktık. Sizinse o eleştirinizi göremedik. O yüzden ne yazdığınızı bilemiyorum ama şimdi geldi. Servin içi sağlam, sen misin? Servin, bir baksana o eleştirinin dozu nedir? Bir hanımefendi şikayet etti. Lütfen müdahale edin. Canan Hanım şikayet etti. Evet. Delfina Ablaya Dimasio, hakaret ediliyormuş. Afra'ya Lütfen kırıcı hakaret. olmadan. Bakın eleştirinizi yapabilirsiniz ama lütfen kırıcı olmadan yapın, oldu mu? Kimse kimseye hakaret edemez. Herkesin kendi tercihi, kendi özel hayatı. Yapmayın bunu. Hele özellikle bakın bayanlar siz yapıyorsunuz. Çok yanlış. Delfina Dimasio, Şili'den özel abonem burada mı? Demin bir özel abonemi gördüm ismini ama hızlı geçti. Servin işi sağlam değil mi bu? Evet, Servin burada. Hakaret yok, Peki. eleştiri var diyor. Hakaret yok, eleştiri var diyor. Tamam. Hakaret yoksa mesele de yok. Arkadaşlar peki Servin, teşekkür ederim canım. Mert Ramazan Demir'le başlayalım. Mert Ramazan Demir ile Miray Daner'in dizileri Bize Bir Şey Olmaz Türkiye'de bir numara ve globalde ilk 10'da arkadaşlar uzun süredir ve bu böyle devam ediyor. Disney Plus şu anda Mert'in dizisini kullanarak Mert'in dizisini öne çıkarıp tanıtımlarında, sosyal medya tanıtımlarında kataloğundaki yabancı dizileri tanıtıyor. Mert'in dizisini izleyip beğendiyseniz benzer konudaki diğer dizilerimiz de bunlar. Onları da izleyip beğeneceğinize eminiz anlamında. Okuyacağım şimdi ne yazdığını paylaşımlarda. Disney Plus'ın. Şöyle yazıyor Disney Plus. Bize Bir Şey Olmaz'ı izlediysen ve tadı damağında kaldıysa sana ilişkileri merkezine alan dizi önerileriyle geldim diyor ve diğer benzer konudaki dizilerinin afişlerini yayınlıyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu global zirvedeki bir platformda kabul ediyor ve Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu bu şekilde yüceltiyor. En son Netflix'teki sinema filmi Mert Ramazan Demir'in hak ettiği değeri görmüştü dünya seyircisi tarafından. Şimdi de her ne kadar çok fazla köpürtmeseler de Bize Bir Şey Olmaz'daki hem Miray Daner'in oyunculuğu, hakkını vermek lazım partnerinin, hem de Mert Ramazan Demir'in oyunculuğu bu şekilde ufak ufak da olsa, gizli kapaklı da olsa hak ettiği değeri görüyor ve benim gözümden kaçmıyor. Ne diyorsun canım? Mert'in oyunculuğunu sen de beğeniyorsun bildiğim kadarıyla İpek. Mert'in oyunculuğunu beğenmez olur muyum Bilal abicim? Yani hem Mert'in hem Afra'nın ikisini birden beğeniyorum. Yani ama Mert'in gerçekten sanki çok büyük yani nasıl anlatayım? Sanki 40 yıllık bir aktörmüş gibi. Bir insan bu kadar profesyonelce rol yapamaz. Yani gerçekten Mert'i çok beğeniyorum. Severek izliyorum. Aynı şekilde Afra'yı da öyle. Ama bizim burada mevzumuz Mert'in oyunculuğu değil. Mert'in şu anda ben oradan alttan da okuyorum, yorumları da okuyorum. Bana Instagram'dan gelen yazılar da var. Neden diyorlar Mert'i taşlıyorsunuz? Niye Mert'i bombalıyorsunuz? Kimse Mert'i bombalamıyor. Olur mu öyle şey hiç? Biz istiyoruz ki ikisi gerçekten böyle bir ilişki vardı da neden bozuldu? Yahut da neden Poyraz'la birlikte? Belki de acaba bir inat için miydi? Belki de geri mi dönecekti? Belki aşkları bitmedi de birbirlerine nispet mi oldu? Ben hala da araştırmalar peşindeyim. Dünden beri size bunu söylüyorum. Tam net araştırıp söyleyeceğim. Ben bu arada Afra'yı linçlettiremem. Bu arada demişsiniz ki yok işte kılık kıyafeti şuydu buydu. Hiç eleştirmeyin. Fiziğine güvenen giyer o kıyafetleri. Şişman bir kadın Bir saniye. eleştirilerin çoğunluğunun yerine baktım. Bir saniye, çok sinirleniyorsun. Sinirlenme. Afra Saraçoğlu'nun üzerine
Geldiler diye şu anda çok kızdın. Tamam, ben sana Evet, söylüyorum. kızarım. Afra Taraçoğlu'nu çok seviyorsun. Haklı olabilirsin. Evet ama bir saniye. Bilal abi, Bir saniye. sevgiyle ilgisi yok bunun. Sakin ol. Şimdi Sakin yani ol. kadının kıyafetini, Parlama. kızcağızın kıyafetini eleştiriyorlar. Tamam, anlıyorum seni. Ben çok Eleştirenleri de diyor 90 kilo kadınlar. Tamam, bak burada da yap. Bak şimdi bu söylediğin iyi olmadı. Seyirciye 90 kilosun deme lütfen. Zayıflar, diyet yapar, zayıflar. 6 ayda zayıflar seyirci. Niye eleştiriyorsunuz bu kadar kıyafetine? Ne yaptı yani, öyle bir kıyafet giydi diye? Niye yaftayı 90 yapıştırdınız? kilosun denmez. Deme seyirciye 90 kilosun. O seyirci Bana bizim özel gelen mesajlardan seyretmez seyirciye sonra. demedim, hayır. Gider Seyirciye bizi demedim. seyretmez sonra. Instagram'dan bana yazmışlar. Kadınların profiline bak, girdim baktım. Kızma. Hepsi de morbid obez. Kızıyorsun. Sinirlenme. Kızarım Ben ama de seviyorum Afra Taraçoğlu ama seyirciye 90 kilosun. Bilal abi, bunun sevgiyle ilgisi yok. Kıyafet eleştirisi fizikle alakalı bir şeydir. Kız fiziğine güveniyor ki giymiş. Bu kadar basit. Niye bu kadar ağrınıza gitti? Şimdi o konuya geleceğiz, sana soracağım, o konuda bir şey soracağım ama öncelikle şunu söyleyeyim. Mert Ramazan Demir bayramı İstanbul'da geçirdi arkadaşlar. Kendisini yakın arkadaşlarıyla birlikte görenler var İstanbul'da. Bazı mekanlarda Mert Ramazan Demir arkadaşlarıyla sohbet ederken, bir şeyler atıştırırken, bir şeyler yudumlarken görenler var. Mert Ramazan Demir öyle iddia edildiği gibi yok İngiltere'ye gitti bilmem kimle, yok Paris'e gitti eski bir arkadaşıyla, kız arkadaşıyla falan, öyle şeyler doğru değil. İstanbul'da Mert Ramazan Demir'i gören kişiler var. Beni de telefonla arayıp bu konuda bilgi veren bir tanıdığım da oldu. Onun da altını çizelim ama görüntü, fotoğraf yok arkadaşlar. Bu arada hep soruyorsunuz Onur Akay ne zaman yayın yapacaksınız diye. Yayının başında söyledim. O zaman yayının başında burada olmayanlar arkadaşlar için tekrar edeyim. Pazartesi günü saat 15'te Onur Akay'la Afram özel yayını yapacağız arkadaşlar. Afram özel yayını yapacağız. Saat 15'te. Pazartesi saat 18'de de Arzu Altıntaş'la yayınımız var 18'de. 15'te Onur Akay'la Afram özel yayını yapacağız. Onu da söyleyeyim. Hep soruyorsunuz ne zaman diye. Peki şimdi sana o zaman soruyorum güzel kardeşim. Buraya da yazmışım. İpek, Afra'nın İspanya'da giydiği ve storiesini paylaştığı transparan elbiseyi, en son elbiseyi nasıl buldun diye. Şimdi lütfen sinirlenme ama ne olur. Sinirlenmeden sakin anlat. Elbiseyi güzel buldum. Fiziğine de düzgün yakışmış ama nerede giydiği, plajda mı giydi, sokağın ortasında mı giydi onu görmedim. Yani bakın bu kıyafetlerin de giyilecek yerleri var, anlatabiliyor muyum? Kaldırımda. Nerede bu? Kaldırımda, Madrid'de. Kaldırımda. Tamam, yani Madrid'deyse Madrid halkı kaldırabilir. Yani sonuçta Madrid'de yani belki İspanyollar çünkü böyle şeye çok önem vermez. Kıyafet, ama Türkiye'de yaptı mı bunu? Yapmaz. Çünkü buradaki Afra bunun bilir ki Türk ananelerine, görgü kurallarına, geleneklerimize, örflerimize, etik değerlerimize uygun değil diye kalkıp Ankara'da böyle yürür mü? Yürümez. Tatile gitti kız. Fiziğine de güvendi. Giydi, ne var bunda? Bu kadar niye abartıyorsunuz yani? Niye abartıyorsunuz? Neler giyiyorlar sahnelerde? Sanatçıları görmüyor musunuz? Ha? Onlar da halka hitap ediyor. Onları niye eleştirmiyorsunuz siz? Biraz onları eleştirsenize. Sonra fiziğine, vücuduna güvenen giyer kardeşim. Güzel durmuş. Hiç abartı yok. Çünkü kadında zaten 1 gram yağ yok. Kas var. Afra düz, yani bakın bir absürt bir şey var mı? Orada bir göğüs dekoltesini mi gördünüz yoksa bir popoyu mu gördünüz? Ne gördünüz? Sizin yani yadırgadığınız neydi? Onu anlamadım. Bırakın bu boş işleri. Nereden Afra'ya takacağınızı gerçekten bilemediniz. Hani gördünüz Poyraz'la, şimdi bir de bunları yapıştırdınız anticiler. Hiçbir şey söylemiyorum. Zaman her şeyin ilacıdır. İnanın zaman gelecek, her şey değişecek, her şey farklı olacak. Belki de bu anlatılanlar hikaye olacak. Belki de peşinden büyük bir farklılık gösterecek. Mert'le başka bir yerde göreceğiz. El ele kol kola. Belki bak. Ya neler olur biliyor musun? Gün doğmadan neler olur? Gün doğmadan neler olur, inan. Buna inan. Bilal abi, ben neler gördüm bu dünyada. Olmaz denen şeylerin olduğunu gördüm. Olağanüstü olmuş olayların aman nasıl olur dediklerini gördüm. Ve gördüm, yaşadım. Oluyor. Öyle de bir oluyor. Öyle de bir oluyor. Buradan izleyenlere
takipçilerime ve Instagram'da beni takip eden dostlarıma ve takipçilerime de ayrı söylüyorum. Bana mesaj atarken böyle yererek Afra'yı, bakın hepinizi engelliyorum. Bana Ya yazmayın. yapma ya, engelleme. Ne Benim olur ailem engelleme. akrabam değil. Niye Ben engelliyorsun? Instagram'dan engelliyorum. Şarkı Ne olur, göndermiş bana. rica ediyorum ya. Bu aşkın Engelleme. katili sensin. Ne oldu? Niye engelledin? Ne yaptılar? İşte Kızım. diyorum ya, bu aşkın katili sensini göndermiş bana. Mert'miş bu aşkın katili. Bana yazıyorlar burada. Yapmayın. Kırıcı Mesela olmayın ben Mert'e de lütfen. laf söylemiyorum, bakın. Bu aşkın katili sensin diyorlar Mert'e. Afra'yı suçluyorlar. Kıyafetinle vuruyorlar, kulaklık taktı söyleniyorlar. Ne kızı nereden vuracaklarını bilemiyorlar. Size ne ya? Bırakın da insanlar mutlu olsun. Mutlu olsunlar. Olabilir, dünyanın hali. Sizin örnek veriyorum ya, anneniz babanız hiç boşananlarınız yok mu? Size söylüyorum chat. Yani hiç ailenizde boşanan olmadı mı? Ayrılan olmadı mı? Ki bunlar evli de değillerdi. Ne kadar doğal bir şey ya, beraberlik kadar. Ayrılık da normal. Beraber olmak kadar. İlişki yaşamak kadar. Boşanmak da normal. Nişan atmak da normal. Bunlar çok normal şeyler. Afra'yı artık bu kadar yermeyin. Bakın, bekleyin, zamana bırakın. İnsanlara hakaret edip durmayın. Yok Mert bu aşkın bu aşkın katili falan da değil. Onu da söyleyeyim. Bakın, yazmayın böyle şeyler. Mert ne yaptı da bu aşkın katili? Mert bunu aldatmadı ki, ne yaptı? Neyini gördünüz Mert'in? Olabilir ya, insanlık hali. Ama ben ne dedim? Biraz bekleyelim, zamana bırakalım. Bu öyle 1-2 günde, 3 günde olacak, çözülecek durum değil. Onur Akay'ı bekleyin, bakın. Pazartesi günü önemli bir konu var. Neydi? 15'te. Adı neydi ama? Afralı günler mi? Neydi adı? Egzantrik bir isim takmışsınız ya. Bu yazan arkadaş kim? Özel abone kim? Yeşilli. Yeşilli özel aboneyi okuyor musun? Kim? Süreyya Hanım. Peki ben ışık ters burada okuyamadım. Süreyya Hanım, mesajınızı okuyamadım ama chatten yayın bittikten sonra döküme bakacağım. Okuyacağım mesajınızı. Bunları da eleştiriyorum. Her zaman saygı gönderiyorum. Bu arada Servin işi sağlam. Moderatörümün demin bir notu vardı. Meral Bildiği yanlışlıkla engelledim dedi. Servin, ben onu yayından sonra halledeceğim. Şimdi yayın sırasında uğraşmam doğru. Yayından sonra Meral Bildiği tekrar alacağız. Halledeceğim Servin. Olur öyle, yanlışlıkla olabilir. Peki sözlerini neyle kapatmak istiyorum biliyor musun? Afra ile ilgili konuştuklarını dinledim. Sana orada yaptıkları çok ayıp. Yani ve Mert Ramazan Demir'i de bu aşkın katilisin diye suçlamaları çok ayıp. Tabii onun öyle şeylere, ithamlara katılmak mümkün değil. Şimdi bu elbiseyle ilgili ben bir iki şey söyleyecektim ama Şampiyonlar Ligi finali başlamak üzere. Tamam, ben dinliyorum ama bunu söyle de finale gidelim. Başladı. Arsenal gol atmış, 1-0 önde Paris'e karşı. Peki ben çok önemli bir şeyler söyleyecektim. Bunları yarına bırakıyorum. Yarınki yayına bırakıyorum. Afra Saraçoğlu'nun bu transparan elbisesi konusunda. Maç başladı. Şampiyonlar Ligi maçı. Yılda bir kere olur bu final. Onun için ve bir saati geçtik. Yayını burada sonlandıralım. İpekçim, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ olun, eksik olmayın. Bu arada hepinize de çok teşekkür ediyorum. Hakaretsiz çok güzel bir yayındı. Her zaman böyle olmasını diliyorum. Lütfen ne olur, sizden tek bir ricam var. Onlar bir aradayken ne Afra'yı kötülüyordunuz ne Mert'i kötülüyordunuz. Şimdi neden bir ikilik yarattınız? Bunu yapmamalısınız. Gün doğmadan neler doğar biliyor musunuz? Bekleyin, biraz sabırlı olun, oldu mu? Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi görüşmek üzere diyorum önümüzdeki hafta içerisinde. Hoşça kalın. Hoşça kalın değerli dostlar. Hepinizi ben de çok seviyorum. İpekciğim, tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler. Görüşmek üzere.